Değerli dostlar, yayınıma hoş geldiniz. Bu yayını size hızlıca çekmek istedim. Çünkü artık Haklı'nın da konuşma zamanı geldi. Hani meşhur bir laf vardır ya, Haklı'nın zamanı yok diye. Artık var. Ben bu yayınlara başladığımda işte hep size bunu söyledim. Geçen seneki Avrupa maçlarında da bunu söyledim. Ondan önceki sene de söyledim. Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız Young Boys elenmemizde, Avrupa Kupası'ndaki rezaletlerde de söyledim. Dedim ki Türkiye Ligi'ni zaten affedersiniz ama hani ben çıksam şurada internete tanınan Alper Şahin var mesela. Onunla beraber çıksak yönetiriz yani. Kazanır bu takım. Bak her türlü kazanır babalar. Her türlü kazanır. Galatasaray Spor Kulübü'nün şu anki takımı Türkiye Ligi'nde her türlü kazanır. Kazanamamasının imkan ihtimali yok. Evet, o kolej ruhu çok güzel, o takımdaşlık çok güzeldi geçen sene, bu senenin başında da ama son dönemde biraz onun da kaybolduğunu görmeye başladık. O da tehlikeli bir durum. Niye buralara geldik? Niye? Niye Frankfurt'tan 5 yedik? Çok uzun zamandan beri ilk kez Galatasaray'ın çok doğru oynadığına tanıklık ettim. Hatta da tüm WhatsApp gruplarında da yazdım. Hatta Twitter'da da yazacaktım da lan dedim şimdi nazar değdirmeyeyim çocuklara. İyi de gidiyoruz. Allah yolumuzu bahtımızı açık etsin. Bu maçı hayırlısıyla 2 farklı alırız. Ki bundan önceki yayınımda da bu şekilde oynarsak bu maçı 2 farklı alırızı ben zaten söylemiştim. Efendim Osimhen yok, Icardi'nin kilo sorunu, sakatlık sorunu, o sorunu, bu sorunu falan filan dedim ki hiç gerek yok. Lucescu futbolu oynayalım, alan daraltalım, arka tarafta topu bunlara verip yoralım. Onları kendi alanımıza çekelim. Orta sahaya geçtiği an itibariyle yapacağımız şok preslerle topu kapıp hızlı adamlarımız var. Sané, Bay, Yunus, ondan sonra Torreira, Lemina. Bunlarla dedim hızlı hücuma çıkarız. Ve maçı da skorlar buluruz ve maçı da kazanırız dedim. Tam böyle olmamakla beraber ilk yarı doğru pres yapan, topun arkasına doğru geçen, doğru alan paylaşan, rakibe çok hareket vermeyen, gol pozisyonları yakalayan ki attığımız gol hakikaten çok iyi hazırlanmış bir goldü, iyi çalışılmış bir pozisyondu. Arkasından serbest vuruş muhteşemdi. Bak muhteşemdi. Yani gol olsa jeneriklik bir gol. Akıl dolu, müthiş bir paslaşma. Yani Bay'ın oraya doğru açıldığını bilerek mi yaptı? Bu çalışılmış bir şey miydi bilmiyorum ama eğer hakikaten çalışıldıysa ve bilinçli yapıldıysa muhteşem ötesi bir organizasyondu. Keşke Bay o topa daha düzgün vursaydı 2-0 olacaktı. Ha şimdi şey diyenler var efendim 2-0 olsaydı Okan Buruk da aynı şeyi söylüyor. Maçı koparıp gidecektik. Yani o öyle çok düşünmüyorum. Ha en kötü belki berabere bitirirdik. Evet ama ikinci yarıda maalesef biz bu golleri, bu atakları yiyip bu skorun daha farklısı yani 4-2 falan ya da işte 4-3 falan bitirirdik. Yani gene mağlup olabilirdik. Yani bir ihtimal tabii. Kazanma ihtimalimiz de vardı. Ama ilk 30 dakikadaki futbol, hatta ilk 35 dakikadaki futbolda kalmış Okan Buruk. Bunu kalan 65 yani 60 dakikaya yayamadık. Uzatmalarla beraber söylüyorum. Kalan 60 dakikayı da yayamayınca ne oldu? Bittin. Niye goller yedik biliyor musunuz? Şimdi herkes anlatıyor. Yok hakem golümüzü vermedi. Yok efendime söyleyeyim bir anda takım değişik bir oyun formatına geçti. Arka alanda pasla oynamaya başladık. İleri topu vurmadık. O oldu bu oldu. Hayır abiciğim. Hiçbiri değil. Evet. Bunlar görünen sonuçları için yani topu ceza sahası alanımızı çevirerek pası çıkmak falan filan bunlar hep bunu doğuran şey fizik kondisyonumuz bitti. O yüksek tempoda az düdükle ikili mücadelede koşarak ederek 35 dakika boyunca yüksek mücadele gösterdi takım ve pili orada %60 düştü. Takımın pili bitti. Yani %100'le başladığımız yere oraya geldiğimizde %50'lerin altındaydık artık. Çok net yani takım gidememeye başladı. Ve Frankfurt'un teknik ekibi bunu görünce bizi hata yapmaya zorladı. Ön alanda presi koydu, baskıyı kurdu, sıkıştırmalara geldi. Niye yaptı bunları biliyor musunuz? Çünkü onların teknik ekibinde hem yukarıdaki locada hem de tribün içerisinde
maçı analiz eden, seyreden, not tutan adamlar var. Yani sadece staff, bench tarafında değil. Tribünde ve loca tarafında. Locadakiler bilgisayarla, tribündekiler de çıplak gözle maçı izliyorlar yüksekten. Ve teknik ekibe sürekli yardımcılara bilgi basıyorlar. Adamlar dedi ki babalar bu takım durdu. 30-35 zaten analiz etmişler bizi. Bu takım durdu. Bu şekilde çıkıyor. Böyle bir paslaşmayla çıkıyor. O yüzden hemen ne yapın edin burada basın. Adamları şu noktalarda baskıya gönderin. Şöyle basın. Bizi hataya zorladılar. Evet çok beleş goller yedik. Çok boş beleş goller yedik. Ona çarptı, buna çarptı, kıçımıza çarptı. Gol oldu ama zaten adama topu orada kaptırırsan, zaten sen oralarda aksiyonlarda bulunursan o golleri yersin babacığım. Hadi birinci gol pas hatası 1-1'desin. Tut oyunu, sakinleştir, at kendini yere, vakit geçir, topu uzaya at, fezaya at, topu tut. Bir şey yap yani. Anlatabiliyor muyum? Bir şey yap. 1-1'le girmen lazım içeri. Ne oldu? Bir anda sağdan bir atak kaçırdın adamı. Defansın allak bullak kimin kimi tuttuğu belli değil. Çünkü o topu da hücumda İlkay'a abuk sabuk bir pas attığın için kaptırdın. Kaptırdığın top 3 pasta sağ kanada bindirdiler. Torreira rahvan koşusuyla defansa yardıma gelmedi. Lemina tapagaz gelmeye çalışıp sonra o şeyi kesti, koşusunu kesti. Yani iki çapan, iki tane orta sahadaki topu kesecek çapan, biri Torreira, biri Lemina koşmadılar geriye. Davinson Sanchez'in yeri kaydı, Signo'nun yeri kaydı. Eren'in sol tarafına bindirip orayı kapatmaya çalıştılar defans arkası yakalandığımız için. Yetmedi. Bu sefer orta alanda sağdan kaymalar geldi. Abuk sabuk bir defans dizilişinde Can denen çocuk topu tuttu, aldı, döndü, vurdu, ampul gibi astı. Sen topu bir kere Icardi ile öyle buluşturabildin mi? İşte geçen hafta Sidikzoli ile Ahmet'in ortasında Icardi'nin pozisyonunun bir benzeri. İşte Sidikzoli ile. Adamlar sana bunu yaptı. Üçüncü gol zaten evlere şenlik. Orta sahanın oradan kestikleri, duran toptan kestikleri topun hani tıngır mıngır gelip gol olması da artık kime yazar? Ben bir şey demek istemiyorum. Birisine yazar ama o yazan kişi de kendini görmüştür de biliyordur zaten. İlk yarı 3-1 içeri girdik mi? Hiç hak etmediğimiz bir sonuç muydu? Evet. Ama ilk düdükten son düdüğe kadar futbolu doğrularını yapmak zorundasın. Hani şu MasterChef seyrediyorsunuz, son tabağa kadar şeftir durumu var ya hani. Son düdüğe kadar da teknik direktördür abiciğim. 1 oldu, 2-1 oldu, 3-1 oldu. İçeri giriyorsun, değişiklik yok. 55'te ne yapıyorsun? İçeride değişiklik yok. Herhangi bir formatta değişiklik yok. 3-1 yani 2 tane gol atman gerekiyor. Bence ilk yarıdaki 30 dakikaya takımı döndürürsen o golleri de atarsın. Hiçbir sıkıntı yok. Panikle takımı hücuma sürüyorsun. 56'larda bir anda Lemina'yı alıp Icardi atıyorsun ve intihar ediyorsun. Bu mudur baba teknik direktörlük? Sonraki yaptığın değişiklikler zaten Allah selamet versin. Şimdi bu maç kime yazar? Bu maç teknik direktöre yazar. Sonra da yönetime yazar. En sonunda futbolculara yazar. Çünkü ben futbolcuları bu konuda bazı zamanlarda, her zaman değil, bazı zamanlarda son kusurlu görürüm. Bazı zamanlarda ilk kusurlu görürüm. Şimdi bazen teknik direktörü sevmezler ve teknik direktör gitsin diye maçı satarlar. Çok net. Bunu biliyorum. Bunu içeriden de biliyorum. Dışarıdan da biliyorum. 1'e 1'de de biliyorum. 1'e 3'te de biliyorum. Sevmedikleri bir teknik direktör takımın başındaysa onun gitmesi için bir iki maç gereği yapılır. Zaten o haber de yönetime gider. Yönetim de o 2 hafta içerisinde o teknik direktörün yedeğini bulur ve gereği yapılır. Fakat bu olayda evet futbolcuların durumunu kurtarma çabaları takdire şayan. Çünkü bizi son 3 senedir götüren oyuncuların performansı, teknik ekibin performansı değil. O yüzden şu anda oyunculara suç bulmuyorum. Şimdi teknik ekip ne yaptı? Teknik ekip ne yaptı? Ben üçlü defansla da çıkacağını tahmin ettim bu arada. Yani inatla üçlü defans çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Young Boys gibi ne bileyim böyle değişik maçlarda Okan Buruk böyle tavşandan şapka çıkartmayı, yani tavşandan şapka çıkartmayı adet haline getiren bir teknik direktör oldu. Ve bu yüzden de insanları şaşırtmayı ve
Maçın önüne geçip damga vurmayı, Avrupa'ya mesaj göndermeyi çok seviyor. Ben dedim ki değişik bir şey yapacak. Yaptı. Ya sen Uğurcan Çakır'ı almışsın. Uğurcan Çakır'ın evet milli maçlardan sonraki, hele İspanya maçından sonraki ilk Avrupa deneyimi neredeyse bakacak olsa senin bacakları titriyor. Attın onu kaleye gelir gelmez. Günay yerine niye zaten Uğurcan'ı da seçtik? O da bence yönetimin çok düşünmesi gereken, yönetimin çok sorulması gereken konulardan bir tanesi. Hadi bunu geçelim. 2. Davinson Sanchez'i tutuyorsun. Yanına Singo'yu koyuyorsun. Baba hayırdır ya? Ya bunu yapacaksan bunu son Konyaspor maçında yap. Arada bir hazırlık maçı al orada yap. Ne bileyim yani sezon. Bak abi yani akıl hafsal alacak bir şey değil. Ya ilkokul 4. sınıf bilgisi söylüyorum size. Defans hattı bozulmaz. Bozulmaz. Hele böyle bir maçta defans hattı hiç bozulmaz. Singo'yu illa oynatmak istiyorsan at sağ beye oynat. Davinson Sanchez, Apo ikilisini niye bozdun Okan Buruk? Niye ben bozduğunu söyleyeyim. Apo'nun son dönemde düşen performansını beğenmediğini tahmin ediyorum Okan Buruk. Ama oraya bir stoper almadı. Apo'ya direkt yani ben seni kesiyorum mesajı vermemek için. Dedi ki ben oraya kayma rotasyonlu adam koyarım. Benim takımım her türlü bunu zaten ikili açık alanda yakalanıyorum. Ben bunu çözerim dedi. Tamam mı? Davinson Sanchez'i sol stoper yaparım. Sonra da Singo'yu koyarım dedi. Oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Kalecin yeni. Defans hattın bir tek Eren'le Davinson Sanchez okey. Singo'yla Salah'ı mı yapmışsın sağ tarafı? Bu ne abi? Bu ne kepazelik? Bu ne rezillik ya? Sen ne yapıyorsun baba? Salah'ı zaten sağ bek değil. Sağ açık. Baktığında. Abuk sabuk bir şey. Yani sen bu defans kurgusuyla çıkmayı normal ve makul görüyorsun. Bunu çıkarken senin ne futbol direktörün var, ne sportif direktörün var, ne yönetimden birisi var. Baba siz ne yapıyorsunuz diyemiyor. Almışsın hepsini avucunun içine oynuyorsun. Sahaya atıyorsun ön alanın tamam. Hadi ön alanla ilgili bir şey demiyorum. Maçı da 30-35 dakikayı götürüyorsun. Doğru oyunla götürüyorsun. Buna da hiç diyeceğim bir şey yok. 2'yi de bulabilirsin. Sonra kondisyonun düşüyor. Sonra oyun felsefen düşüyor. Sonra zaten değişikliklerle komple oyundan düşüyorsun baba. Bitiyorsun yani. Buradaki sıkıntı şu. Hala ders çıkartacağım. Bu ne ders sevdası arkadaş ya? Ya Temel'i idama götürürken sormuşlar Temel son sözü nedir diye. Haçan bu da bana ders olsun demiş. Haçan bu da sana ders olsun Okan Buruk. Karadenizli. Ne inatmışsın arkadaş ya. Ya ne inatmışsın ya. Morris Wolf'u kovdun. Kovdun herifi. İstemedin. Oğlanı şimdi öğreniyorum ki oğluna ortak geçsin diye Orhan Atik'i almışsın. Göndermiyorsun. Orhan Atik denen adam A takımın staffında takılıyor. Neymiş? Oğluna orta kesiyormuş. Oğlunla oyun şey yapıyorlarmışsınız işte. Söyle adını. Antrenman yaptırıyormuş oğluna. Bunun için de Orhan Atik'i kadroda tutuyormuşsun, göndermemişsin. Altyapıda da göndermemenin sebeplerinden bir tanesi de buymuş. Çiftlik abi. Çiftlik. Galatasaray Spor Kulübü'nün Kemerburgaz tesisleri maşallah çiftlik. Gelenin gidenin hattı yok. O Ali denen arkadaşımız, kardeşimiz, oğlumuz, kıymetlimiz. Bu çocuğun okulu yok mu ya? Ya herkese de soruyorum. Bu hakikaten bu çocuğun okulu yok. Frank geçen seneden beri bütün deplasmanlarda var. Bütün Avrupa kupalarında var. Bütün iç saha dış saha maçlarda var. Allah'ın bir vakti var, gününüzün bir vakti var. Bu çocuk sürekli takımına beraber fıtır geziyor arkadaş. Ben anlamıyorum gerçekten yani. Gerçekten anlamıyorum bu konuyu da. Neyse. Teknik ekip yerlerde. Teknik ekip yerlerde. 3 seneden beri teknik ekibin yerlerde ve inatla, ısrarla teknik ekibe yabancı ve veya yerli ama mümkünse de yabancı yardımcılar alınmıyor. Kendi ekibim çok iyi, kendi ekibim çok iyi. Şimdi paylaşmaya başlamışsınız. Ben bunu geçen seneden beri söylüyorum. Efendim işte staff ekibini, çalışan ekibini paylaşmışlar. No, geçmiş olsun. Bir yönetim aklı demiyor ki Okan Buruk bak kardeş bunca zamandır bu adamlar bir şey söylüyor. Senin Türkiye Ligi'nde maç kazanıyor olman benim umurumda değil. Avrupa Kupası'nda geçen sene süründük. Senin açıklarını kapatacağım diye bu sene 200 milyon euro para harcadım.
Olmayan paraları icat ettim. Florya'yı sattım. Bankalar Birliği'nden çıkmak için sermaye artışı yaptım. Şimdi bir de bankadan kredi çekeceğim. 150 milyona yakın vergiler dahil ben maaş ödüyorum. Konyaspor'u yen diye mi kardeşim? Ne Karagümrük Eyüpspor'u yen diye mi? Bunun için mi ben sana bu yatırım yaptım mübarek? Nedir bu Avrupa'daki durumun hali diye soracak bir Allah'ın kulu yok. Bir Allah'ın kulu yok. Divanda eleştirildiğinde başkan çıkıyor gülerek o da diyor ki futbol aklımız mı kötü? Biz 3 sene üst üste şampiyon olduk. Sizin vizyonunuz Türkiye'de şampiyon olmaksa kusura bakmayın da öyle değil. Öyle değil. Hemen Ali Sami Yen abimin, başkanımızın meşhur kuruluş mottosunu söylüyorum. Bir isme, bir renge malik olmak, beraber oynamak ve Türk olmayan takımları yenmek. Türk olmayan takımları yenmek. Amaç bu. Bu amaç için yola çıkmışsın. Hala da Türkiye şampiyonluğu için yırtınıyorsun. Niye? Çünkü Türkiye'de şampiyon olunca koltuk sağlam. Değil mi babalar? Koltuk sağlam. Orada reklamasyon bol. Erdem Bey'le başlayan liyakatsizlik ki Erdem Bey'e de mumlar olduk. Ona da karşıydım. Ona da karşıydım. O bir vizyon koyabilir, bir Ar-Ge çalışması yapabilir. Çok da iyi 60 sayfalık raporda sundu, divanda da anlattı, olan genel kurulda da anlattı adam ne yapılması gerektiğini. Altına da imza atıyorum. Ama sportif direktör, futbol direktörü bu adamlar olmaz. İbrahim Bey olmaz. Abdullah Kavukçu olmaz. Erden Tümur olmaz. Başkan senden de olmaz. Sen de Galatasaray'ın sportif aktif Okan Buruk'tan hiç olmaz. Bak hiç olmaz. Anladın mı? Cenk Ergün abi vardı. O da gitti. Ona da kıçına teneke bağlandı. Onu da gönderdiniz. Böyle iyi değil mi? Ele geçirdiniz Galatasaray'ın ismini. Ha şimdi ne oldu? Galatasaray maçlarından sonra konuşuyordunuz. Hedefimiz Avrupa. Müthiş transferler yaptık. İlk 5'e gireriz. Avrupa'nın sayılı takımlarından biri olduk. İlk 5'e girdik. Çok büyük takımız. City ile rekabet edecek hale geldik. Abdullah Bey anlatıyordu. Yani çıkıp konuşsanıza 5-1'den sonra ya. Allah için çıkıp konuşsanıza. Madem futbol direktörüsün, sportiften sorumlu başkan vekilisiniz. Bir çıkıp iki laf etsenize. İki kelam konuşsanıza. Bak sinirim geçmedi hala. Siz ne kafası yaşıyorsunuz babalar ya? Galatasaray çiftlik mi ya? Para harcanıyor, onu tutamıyoruz ucunu. Neymiş? Sponsorlar geliyormuş. Taraftar istiyormuş. Osimhenler, Icardi'ler, Allah ne verdiyse geliyor. Barış konusunu da içine ettik zaten maşallah. O da olmadı barış konusu da. Anladınız mı şimdi Barış'ın niye satılmadığını, Okan Buruk'u niye satmadığını Barış? İşte bundan sebep. Anladın mı? Kendini garanti almak için. Ha Frankfurt ne oynadı? Kimi alıyorsun Frankfurt'tan? Doğan'ı mı alacaksın? Şahin görünümlü Doğan. Ha onu mu alacaksın? Bilmiyorum ki. Yani kimi alacaksın? Adamlar genç bir takım. Senden 10 kilometre fazla koşmuş. Bir adam fazla koşmuş senden bir adam. Sonra güncelleme yaptı diyorlar. Benim umurumda değil. Biz geçen seneden beri en az koşan, en az ikili mücadele kazanan takımız. Hiçbir taktiksel anlayışın yok. Bir ara topu sana verdiler ikinci yarı. Ne yaptık? Döndür baba döndür. Döndür baba döndür. Bir ara ceza sahası içine kadar girip topu Uğurcan'a çevirdin ya. Bu mu senin taktiksel anlayışın? Ha, bu mu? Sen top sendeyken set hücumunda hiçbir şey yapamıyorsun diye ben kıçımı yırtıyorum. Bak adamlar nasıl geliyorlar. Bir hücumda içeri nasıl top çeviriyorlar. Kaç kişi var içeride? Nasıl geliniyor? O top oraya gelene kadar orta saha hücum hattı nasıl kendini getiriyor? Adamlar hücuma 4-4-2 diziliyor. Yani senin ceza sahasına 4, orta sahanın ortasına 4, orta sahanın bir tık gerisine de ikili defans koyuyorlar herifler. Yani 2-4-4 olarak diziliyorlar. Arkada da kaleci. Herifler blok halinde oynuyor. Çizimleri falan bıraktım artık anlamıyorsunuz çünkü. Onları da tekrardan döneceğim bu arada. Başka türlü anlatamayacağım çünkü. Okey. Bak bugün Göztepe 3-0 mağlup etti Beşiktaş. Niye? Niye mağlup etti? Yabancı teknik direktörü var.
3 kuruş maaşlı da şey var, oyuncuları var. Kendi sahasında 3-0 yendi. Daha da fark atardı. Ne oldu Beşiktaş? Sistemden koptu. Oyuncuları topladı, sistemden koptu. Bir çalışma yok, bir şey yok. Oyuncular Beşiktaş'ta maaş almak için geldikleri o kadar belli ki oynayamıyorlar adamlar. Yani yok, gitmiyor. Ayaklar gitmiyor. Gerçekten ayaklar gitmiyor. Yani Beşiktaş'ın çok büyük bir e, otorite sorunu var. Ben size söyleyeyim yani. Bir şeyler yapmak istiyor ama ahengi yakalayamamışlar. Adamların attığı gole bak ya. Bak bak bak. 3 kişiler ceza sahası içinde. Röveşata ile gol atıyor herif. Hayatının golünü atmış bu arada da yani Göztepe'li. Bak buradan bir Ramula vardı. Onu da alsaydık iyiydi mesela. Yani ne olacak ki? Ligde oynayacaksın. Ne fark edecek ki yani? Sözün özü. Bu yayını çok uzatmayacağım. Herkes her şeyi konuşur oldu. Herkes her şeyi konuşur oldu ya. Okan Buruk dur. Yayını uzatmayacağım derken. Okan hocam, maçtan sonra konuşuyorsun. İlk 30 dakika çok güzel oynadık diye. İşte onu 95'e yayacaksın. İlk dakika, son dakika. Anladın mı? O 90 dakikaya yayman gerekiyor. Bunun için de takımının fizik kondisyonunun çok iyi olması gerekiyor. Değişiklikleri çok iyi yapman gerekiyor. Değişikliklerle orta sahayı boşaltmaman gerekiyor. Takımı set hücumunda gol atabilecek organizasyonu çok hızlı yapması gerekiyor. Kontra futboluna çıktığında oyuncuların koşu ezberlerinin ve duruş yerlerinin çok doğru olması gerekiyor. Son vuruşlarda oyuncunun fizik kalitesinin çok üst düzeyde olması gerekiyor. Tamam mı babacığım? Anlaştık mı? Feldkamp'ın ne yapıyorsun? Bak Feldkamp'la çalıştığını oraya da değilsin. Luce'yle çalıştın, orada değilsin. Inter'e gittin, oradaki teknik direktörle çalıştın, orada değilsin. Döndün gene Feldkamp'la çalıştın, gene orada değilsin. Tutturmuşum kendi kafana göre 1998-99 sezonundaki Galatasaray'ın alt topu ileri bas, hücumu kap, topu git ileri. Ki orada bile set hücumlarımız vardı. Ondan sonra oyuncular free modda oynuyorlar, serbest modda oynuyorlar. Kafalarına göre bir şey yaratıyorlar. Çünkü ben bunu söylüyorum. Hiçbir maçta üst üste bizim yaptığımız standart ataklar yok. 2 tanesi dışında. Sağ kanada, sol kanada uzun top at veya ortaya uzun top at. Bu birinci taktik. İkinci taktik geril. Geriye yaslan, topu geri çek, arkasıyı boşalt. İşte bu birincinin formasyonu yani. Uzun top dediklerim bu. Yani topu ceza sahasında çek adamları uzun topla defans arkasına. Adam kaçır. Birinci taktiğin bu. Hani bunu istediğin gibi yapabilirsin. İkinci taktiğinde setumun oturduğunda hiçbir bok yapamadığın için ceza sahası köşesine gelmeden gelirken o mıntıkadan içeri top şişir. Bu. Bu kadar. Bunun dışında attığımız gollerin birçoğu oyuncuların kendi ürettikleri anlık yarattıkları pozisyonlar. Çünkü o pozisyonlardan hiçbir zaman bir sonraki maçta tekrarı olmuyor. Hücumsal tekrarı olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Olmadığı için de diyoruz ki işte Ahmet Kut. Ben dedim ki Zaha girdiğinde başka bir şey oynuyor. Kerem girdiğinde başka bir şey oynuyor. Sağ tarafta işte Bay girdiğinde başka bir şey oynuyor. Tete girdiğinde başka bir şey oynuyorsak, Ziyech girdiğinde başka bir şey oynuyorsak bu bir takım futbolu değildir. Bu oyuncu futboludur diye yırtındım ben. Zaha, Tete, Ziyech varken. Geçen senelerim Osimhen oyundayken başka bir şey oynuyorsun. Bay oyundayken başka bir şey oynuyorsun. Bunları değiştirdiğinde başka bir şey oynuyorsun. Her oyuncu değiştiğinde değişmiş bir şey oynuyorsun. Icardi oyuna giriyor başka bir şey. Osimhen'le başka bir şey. Bayla başka bir şey. Bayla ile Sané geldi. Sané'ye kötü diyorsunuz. Sané kötü mötü değil. Sané topu aldığında hala da set formasyonlarını ve hücum taktiklerini arıyor. Herif City'den gelmiş, herif Bayern Münih'ten gelmiş. Bu adam kötü olabilir mi ya? Bu adamı kötüleyemezsiniz. Senin sistemin kötü. Bay niye iyi? Ya Bay kardeşim işte tam Türk futbolunu oynuyor. Al topu git bas geç çalım at. Ondan sonra sana ne demişler? Bas git çalım at kardeşim ne bakıyorsan ya önde de işte birisini bul. Ya adam kafayı kaldırıyor içeride kimse yok. Sağ tarafını açıyor. Kanada birisi bindirsin diye. Salah evde yok. Sol taraftan birisini bekliyor. Topu açacak. Orada kimse yok. Ters kanada top atacak. Orada kimse yok. Ne yapsın abi? Topu alsın evine. İlkay'a pas ver. İlkay'dan al. İlkay garibime çok top tuttuğu zamandı ya. Böyle futbol olur mu lan? İlkay topu 3 saniyeden fazla ayağında tutmaz. Topla çocuk delirdi. Hepinizin kafayı yemişsiniz.
Yok efendim 10 numara gelsin, 5 numara gelsin, 8 numara gelsin, 6. İşte bu. Böyle futbol yorumlarsınız, böyle de Galatasaray izlersiniz. Ah size az bile. Hani size az bile. Hah, anladınız mı? Alın şimdi 10 numaralık 4. Şimdi Hakan'ı alın bu takıma. Ne yapacak Hakan bu takımda? Allah aşkına. Ne yapacak? Kime top indirecek Hakan? Orta sahada çoğalamıyorsun, hücumda çoğalamıyorsun. Kimi indirecek ya? Bana bir anlatsanıza babacığım. Herifler Inter Ajax maçını seyrettim ben. Hakan sol beke kadar iniyor. Defansın arasını üçlüyor. Oradan top oluyor. Topu çıkartıyor. 8 oynuyor. 6 oynuyor. Libero oynuyor. Ön alanda 10 numara oynuyor. Ama etrafını oynattırıyor. Çünkü adamlar ona göre sistem çalışmışlar. Biliyorlar Hakan'la top geldiğinde kim nereye kaçacak, kim nereye gidecek, kime pas atacağım. Sané de bunu arıyor. İlkay da bunu arıyor. Kime pas atacağım, ne yapacağım, nasıl bir taktik formasyonumuz var? Yok, sıfır. Kenarda Okan Buruk, ona bas, ona bas, oraya gel, sen buraya gel, sen oraya git, sen adamı tut. Sanki sürekli böyle bir şey yapılmaz ki abi. Bunlar çalışılır. Sen sahanın içinde taç atılırken bu oyuncunun nereye koşacağını o an gösteriyorsan geçmiş olsun abi o iş. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Zaten 55. dakikada geçen senelerde de yaptım bunu. Lemina'yı alıp Icardi'yi oyuna atan teknik direktörden de geçmiş olsun. Bence hiçbir şey olmaz. Sané topunu kaptırdı, sağ beke kadar geldi, top kesti kaç kere. Orta alanda da top kesti. Ama topu atılış şiddeti, pasın alış yeri. Bak adamlar şunu çalışıyorlar. Pasın şiddetini, pasın noktasını, pasın nereye atılacağını, hangi şiddette, hangi momentumla nereye atılacağını, ayağının neresiyle vuracağına kadar çalışıyor Avrupalı. Öyle bodoslamadan böyle diz hizasında pas atmazlar. Ya da topu böyle senin 50 metre önüne fizanla top göndermezler. Onu bile çalışıyor adamlar. Ligde mi? Şimdi ben sana söyleyeyim. Pazartesi günü Konya maçı var. Alırsın abi, ne olacak ki yani? Ne olacak? Alırsın, bir şekilde alırsın yani. Ki bak bu sezon başında da kötü oynuyoruz. Adamlar bize sinyali çaktı. Yapmayın. 10 kişi kalmasalardı biz bu maçı berabere bitirirdik. Adamlar şanslı olsalardı biz yarı mağlup girerdik diye. Kıçımı yırttım. Bu sezon başında da yırttım yayınlarda. Ne oldu? Okan Buruk'un takımları geç form tutuyormuş. Okan Buruk'un takımları şöyle oluyormuş. Okan Buruk'un takımı diye bir takım yok. Okan Buruk oyuncularla kanka oluyor. Onları kendini sevdirtiyor. Herkese güzelce eğlendiriyor. Bu çok önemli. Kolej havasını yakalıyor. Gerisi Allah'a emanet. İşte bir de teknik şey var. Kondisyon ekibi var. Bir de onlar bir şeyler çalıştırıyorlar. Zaten ekip az çalıştığı için çok mutlu. 10'da gir 2'de çık. 10'da gir 2'de çık baba. Sıkıntı yok ki. Bak geçen gün kim nerede söyledi ya? Video vardı. Sabah 10'da kahvaltıyla giriyoruz diyor. Kahvaltı yapıyoruz. Can anlatmış galiba. Erkuş sen de mi anlatıyor? Birisi dur bulurum onu. Neyse kısaca özetleyeyim durumu. Yani kimin söylediğini hatırlamıyorum şimdi ama Almanya'daki idman programında bahsediyor. Sabah kahvaltısını şeyde yapıyorsun. Kulüpte, tesislerde yapıyorsun. Öğlen yemeği tesislerde. Bekarlar tesislerde yiyor akşam yemeğini. Bak sabah girmişsin kahvaltıyla akşam yemeğine kadar kulüptesin babacım. Öyle sabah 10 gir akşam 2 çık değil. Sabah gir akşam çık. Bizimkiler 9 gir 2 dedim mi vın. Niye? Bir tanesinin kebapçısı, bir tanesinin galericisi, bir tanesinin yatırımları, bir tanesinin sevgilisi, bir tanesi uçağa binip tatile gidecek. Bir tanesi diskoteklerde eğlenecek. Bir tanesi selfie çekecek sürekli meşhur olacak. Diyor evliysen diyor akşam yemeğini de diyor paket yapıp sana veriyorlar. Akşam yemeğini evinde yiyebiliyorsun diyor eğer istiyorsan. Yani o akşam başka bir programın yoksa. Dur. Tamam hatırladım. Burak Yılmaz anlattı Lil. Kilo tartılıyor musun her hafta? Belli oranlarda bir şeyin varmış. Mesela atıyorum 70 kiloysan işte 72 olabiliyorsun. 69 olabiliyorsun ama 73 olursan ceza alıyorsun. 75 olursan kadroya giremiyormuşsun. Burak Yılmaz anlattı. Aç dinle var. Anladın mı şimdi herif seni niye yeniyor? Sistemsizsin. Modern değilsin. Alaturkasın. Arabesksin. Oyuncuları sahaya atarım. Ben bu maçı kurtarırım. Bir tane A planı yaptım la iş gitmiyor. B planın C planı yok. Rijkaard'ı bu yüzden kovdu. 8'de 8 yapmış adamı. Şu anda ki taraftarlarımızın
hiç beğenmeyeceği, neredeyse her maçta yuhalayacağı bir kadroyu 8'e 8'e başlayan Rijkaard'ı herifin başarıları daha aşmış. Sırf yerli teknik direktör gelsin diye, sırf birisi gelsin diye, anladın mı? Onu da kovdunuz. Tudor'u da aynı kişi için kovdunuz. Lucescu'yu da aynı kişi için kovdunuz. Bak Lucescu, Rijkaard, Tudor. Üçü de bir kişi gelsin diye kovulurdu. Ve bunu sözüm ona içeride Galatasaray'dan birileri yaptı. Kiminde oyuncular da destek verdi, kiminde yönetim bu kararı aldı. Ben daha size ne anlatayım? Ben daha size ne anlatayım? Anladınız mı? Heh. Ve bu maç Okan Burak'a ve onun başına adam gibi bir sportif direktör getiremeyen de yönetime yazar. Şu anda hafta sonu pazartesi günü de inşallah yeneceğiz. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşacağımızı düşünmüyorum. Çünkü orada normale dönecek. Takım Apo'yu sahaya atacak. Düzgün bir taktikle çıkacak, oynayacak ve alacağız. Ama Liverpool maçı zaten çok zor. Diyorlar ki Liverpool maçına zaten yenilecektik. Bodo maçına bakacağız. Bodo maçından sonra. Bodo maçı çok geç. Ümit ederim bu arada da ligde de başımız sıkıntılara girmez. Efendim yayını izlediğiniz, beğendiğiniz ve beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftaki yayında da görüşmek üzere diyorum. Bu arada aklınıza bir şeyler takılırsa lütfen sormaktan da çekinmeyin. Yorumlar açık. Videoların altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Sevgiler, saygılar, hepinize hürmetler.